Of of of. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Şu dokuya bir bakar mısınız arkadaşlar? Pamuk pamuk pamuk. Muhteşem orijinal cheesecake tarifi Servin'in mutfağında. Lütfen Servin'in mutfağındaki bu orijinal cheesecake tarifini sizlere öneriyorum. Bakınız hiç çökme var mı? Yok. Sararma var mı? Yok. İşte cheesecake yapan arkadaşlar şu beyaz labneli bölüm. Bakar mısınız? Beyazı kesinlikle çökme ve en ufak bir hasar yok. Merhaba arkadaşlar, Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal cheesecake yapıyorum. Cheesecake'imi tüm püf noktalarının ayrıntılarıyla size tek tek anlatacağım. Cheesecake'imi mevsim olduğu için narla yapacağım. Narlı cheesecake'im olacak. Bundan sonra seri halinde cheesecake'lerim devam edecek. Şimdi yapım aşaması. Kelepçelik kabıma kağıdı koyarak yerleştiriyorum. Fazlasını kesiyoruz. Şimdi alüminyum kağıdımı içe katlıyorum. Arkadaşlar cheesecake'imizin pembeleşme olmaması için bu işlemi yapmak zorundayız. Şimdi dıştan alüminyum kağıdımızı şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Şu hem altına 1 santim, şu iç dokusuna da 1 santim. Bu şekilde tamamını kaplıyoruz. Birinci aşamamız kek kalıbımızı bu şekilde emniyete almak. Dibi yapışmaması için kağıdımızı koyduk, yağlı kağıdımızı. Kızarmaması için de alüminyum kağıdımızı bu şekilde güzelce yerleştirdikten sonra şimdi ikinci aşama. 2 paket burçak bisküvi kullanıyorum. Açıklamalar bölümünde zaten kullandığım ölçülerin gram gramına yazıyorum. Lütfen açıklamalar bölümünü okuyunuz. Üzerine de 1 çay bardağı fındık ilave ediyorum. Ve un haline gelene kadar robottan çekiyorum. Bakınız un haline geldi. Kaşığı, 2. yemek kaşığı. Bakın oda sıcaklığında 1 saat oldu dolaptan çıkarılı. Yumuşacık bir tereyağı. Şimdi ikisini birlikte çekiyorum. Tereyağı ile birlikte tekrar çekiyorum. Şimdi tereyağı ile çekmiş olduğumuz bisküvilerimizi tabanımıza yerleştiriyoruz. Bakın tereyağı ile çekildiği için bir güzel de birbirine geçti. Fındık, tereyağı ve bisküvi. Dağıtıyoruz bakın. Şöyle spatula ile eşitledim. Şöyle zemine düz bir bardakla sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bu sıkıştırma işlemini mutlaka şöyle sıra sıra bakın sıkıştırıyorum. İkinci aşamamız hazır. Şimdi soğuması için buzdolabına gidiyor. Bir pakette 400 gram var arkadaşlar. Ben 700 gram labne peyniri kullanacağım bu tarifimde. 400 gramı ilave ettim. 700 gram labne peyniri kullanıyorum bu tarifimde. Şöyle şunu ayırıyorum. Yeterlidir bu. Tatlılar için olan kremadan 200 gram ilave ediyorum. Krema ile labne peynirimi homojen bir şekil alana kadar çırpıyorum. Peynirin kıvamı, labne peynirin kıvamı bu şekilde bakın. Krema gibi oldu, iz kalıyor. Şimdi 1 su bardağı şekeri ilave edip tekrar çırpıyorum. Şekerimiz eridikten sonra 1 yumurtayı ilave ediyorum. Öncelikle 1 yumurtayı yediriyorum. Şimdi arkadaşlar püf noktasını veriyorum. Bir bütün yumurta içerisine girdi sarısıyla. 3 tane de yumurta beyazı içerisine girecek. 3 yumurta sarısını koymuyorum. Bakın ayırdım. 1, 2, 3. 3 tane beyazı yani yumurtanın akını şimdi ilave ediyorum. Yumurta sarılarını eğer çok koyarsanız rengi sarı oluyor. Ben sarı olmasını istemediğim için sarılarını ayırdım. Sizlere bu püf noktasını vermek istedim. Şimdi bir bütün yumurta içerisine girdi. 1 yumurta akı ilave.
Bir yumurta akı daha ilave. Üçüncü yumurta akımı da ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı un. Normal un. 2 yemek kaşığı un. Üzerine 1 paket vanilya. Şimdi kurularımızı eriyoruz. Arkadaşlar kıvam bu. Bakınız. Dolaptan çıkarmış olduğum kabımın içerisine boşaltıyorum. Eğer tam ortasına dökmeye başlarsanız kendisi sıvı olduğu için eşit miktarda bakınız dağıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle biraz karıştırarak içinde havası kaldıysa arkadaşlar alıyoruz. Üzerini düzleştiriyoruz. Ve fansız 160 derece fırında tam 1 saat pişecek arkadaşlar. Fırının kapağını kesinlikle açmayın. Camdan kontrol edin üzeri kızarmasın. Zeminine arkadaşlar ısıya dayanıklı bir kapla su koyuyorum ki çatlamaması için. Şöyle suyumu da alt zemine koyuyorum. Bakınız şurası orta raf. Ben bir altına koyuyorum. Tam ortasına yerleştiriyorum. Fırının kapağını kapatıyorum. Fan yasak, fan yok. Şurayı da gösterebilirsen 60 derece. Şu narımızı ortadan kes. Bakınız şu narımın güzelliğini. Kenarlarını çıtlatıyorum bıçakla. Şöyle hafif de açıyorum. Daha sonra vurduğum zaman bakın arkadaşlar bu şekilde dökülüyor. Bu sudan bize 2 bardak nar suyu lazım. Fırınımı sıfırladım, kapadım. Tam 1 saat oldu. Şimdi bakınız fırının kapağını şöyle 3 santim açıyorum. Kapadım. Arasına da şu şekilde bir havlu koydum arkadaşlar. Hava alması için. Şöyle bir 3 santim 4 santim açık kalması gerekiyor fırının. Şimdi hiç yerinden kıpırdatmıyoruz. Tam 1 saat soğumaya bırakıyoruz. 2 su bardağı nar suyu sıktım. Öncelikle bunları sularını tencereye boşaltıyorum. 1 yemek kaşığı, biraz da arttırıyorum, 1 çay kaşığı buğday nişastası ilave ettim. 1 çay bardağı da toz şekerim var. Ben çok tatlı sevmiyorum üst dokusunu. Eğer siz çok tatlı severseniz bu üst dokusunu artırabilirsiniz. Şeker ve nişastayı eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alacağız. Ocağın altını açtım. Hiç durmadan karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Tatlımız kaynadı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bakın fıt fıt attı. Şimdi tereyağımı veriyorum. 1 tatlı kaşığı ve karıştırıyorum hiç durmadan. Ocağın altı şu anda kapalı. Tereyağını eriyene kadar durmadan karıştırıyorum. Ve 3. katımda bu şekilde hazır olmuş oluyor. Tatlımı şöyle biraz havalandırarak çabuk soğuması için bakın cam kabımı alıyorum. Kıvam bu arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Soğuturken hiç durmadan karıştırın, kabuk bağlamasın. Çünkü bu üzerine artık sıcak dökersek altta çökme olabilir. Çökme olmaması için bunun ılık olması gerekiyor. Ilıyıncaya kadar bu şekilde karıştırıyorum. Kabuk bağlamayacak. Arkadaşlar bakar mısınız? Sürekli karıştırdım. Tam yoğunlaşmadan bunu koymamız gerekiyor üzerine. Bakınız. Tam şöyle ortasından biraz bekliyorum. Narlı cheesecake'im bir gece buzdolabında bekledi. Yani 12 saat. Şimdi ben içerisine suyuyla yaptım. Sosunu tanelerini üzerine döküyorum. Biz bu şekilde seviyoruz. Kar tanesi yapacağım. Şöyle çok hafif bir kar tanesi yapıyorum. Süsleme işlemim bu şekilde tamam.
Şimdi sunum aşaması. Kağıtlarımızı çıkarıyoruz önce. Şimdi önce kelepçemi şöyle bir açıyorum, bir rahatlatıyorum biraz arkadaşlar. Daha sonra tabi bu jölesi yapıştı bakın. Onu bıçakla bu şekilde bir kesiyorum. Şimdi kelepçemi açtım. Çıkarıyorum. Sizler için hazırlamış olduğum narlı sağlıklı cheesecake'im hazır. Eğer cheesecake'imi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servi'nin mutfağı kanalında kalın. Şimdi cheesecake'imden bir dilim sizin için kesiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şu dokunun güzelliğine? Şimdi sizin için tadıyoruz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Pamuk, pamuk. Şöyle. Of, of, of. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Şu dokuya bir bakar mısınız arkadaşlar? Pamuk, pamuk, pamuk. Muhteşem, orijinal cheesecake tarifi Servi'nin mutfağında. Lütfen Servi'nin mutfağındaki bu orijinal cheesecake tarifini sizlere öneriyorum. Bakınız hiç çökme var mı? Yok. Sararma var mı? Yok. İşte cheesecake'i cheesecake yapan arkadaşlar şu beyaz labneli bölüm. Lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şu güzelliğe bir bakınız. Tadıyorum. Buyurunuz. Şu iç dokusunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Beyazı kesinlikle çökme ve en ufak bir hasar yok. Bir de kar beyazı. Cheesecake'i cheesecake yapan arkadaşlar çökmeden ve kesinlikle sararmadan pişmesi gerekiyor. Püf noktası bu. Şimdi benim cheesecake'im tam oldu. Bu tarifi izleyerek siz de bu cheesecake tarifini yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizin için tadıyorum. Bir tanesini yedim zaten, bu ikincisi. Arkadaşlar gerçek samimiyetimle söylüyorum. Olağanüstü bir lezzet. Öyle böyle değil. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tam bir cheesecake. Bakın. İpekçim cheesecake'imiz harika oldu. Sakın iş yerinde tatlı yeme. Böyle hayatında cheesecake yemedin güzel. Sana söylüyorum, biz bir kahveyle yiyoruz.